Selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün turşu yapacağız. Evet, çok kolay, aynı gün yenmeye hazır olan domates soslu biber turşusu yapacağız. Ve biberlerimiz, domateslerimiz burada. Bu turşuyu yaptığınızda 2 saat sonra en geç yemeye başlayacaksınız. Yavaş yavaş turşumuzu hazırlamaya başlayalım. Haydi bakalım. Turşu için bize ne gerekli? Şurada benim kalan biberlerim var. Bunlar dolapta kaldı ve gördüğünüz gibi kızarmaya başlamışlar. Bunları ben hemen turşuya dönüştüreceğim. Domateslerim var. Şöyle ufak ufak 8-10 tane ama ufak bunlar arkadaşlar. Çok fazla büyük değil. Sarımsaklarım var. Ve sirkem var. Hemen başlıyorum turşumu hazırlamaya. Evet, tenceremizi getirdim, yıkadım. Biberlerimi de yıkadım daha önceden. Dediğim gibi bunlar bayram haftası alındı ve kızarmaya başlamışlar. Ben de bunları atacağıma dedim ki turşuya değerlendirelim. Nasıl turşu yapacağız? Şöyle bakın, çok küçük olmayacak şekilde bunlar yenir. Turşuda hiç sorun değil. Kırmızı olduğuna bakmayın. Atacağız mı? Para verdik o kadar. Şöyle kesiyorum. Hem büyükler biraz küçülsün. Bakın şimdi. Ne varsa hepsini kullanacağım. Çünkü benim bahçemdeki biberlerimde artık birkaç gün sonra birkaç koparmaya başlarız. Onun için bunları hemen turşuda değerlendireceğim. İsterseniz şu çekirdekli kısımlarını alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Her türlü yenir. Bakın bu şekilde doğruyoruz. Evet, biberleri doğradım. Az, dediğim gibi 1 kilo biber vardı. Birkaç tanesi yendi bunun. Kalanını bu şekilde turşuya değerlendireceğim. İsterseniz acı biber de ilave edebilirsiniz. Severseniz ben koymayacağım çünkü yok evde. Biberleri doğradık. Şöyle alalım. Şu küçük tencereye de domatesleri rendeleyebilirsiniz. Ya da ben şimdi ne yapacağım, tabii ki de biraz kaynadı mı hemen blenderdan çekeceğim arkadaşlar. Yani öyle işte robotu hazırlamak zor geldi. Bu şekilde onları da hemen doğruyorum. Şu beyaz kısımlarını alıp kabuğuyla birlikte hazırlayacağım. Ben bu turşuları genelde yaz aylarında yapıyorum. Acil durum turşusu diyorum genelde. Çünkü aynı gün yiyebilirsiniz. Sıcak sıcak kavanoza doldurup daha sonra tüketebilirsiniz. Her türlü olur. Evet, domatesleri de doğradım. 4'e bölerek biberleri doğradım. Şimdi hemen geçiyoruz turşumuzu hazırlamaya. Hemen başlıyoruz. Sirkemizi alıyoruz. Şöyle biberlerimize sirkemizi döküyoruz. Domateslerimize de çok az, bakın şöyle diyelim, yarım bardak kadar su döküyoruz. Zaten kendi suyu çıkacaktır. Hemen ocağımızı yakalım. Her ikisini de yakıyorum ki evet, hazırlamaya başlayalım. Domatesimizin altını yaktık. Biberlerimizin altını yaktık. Ve şimdi kaynamasını bekliyoruz. Domatesimiz kaynamaya başladı. Şöyle biraz yumuşayacak. Ben hemen blenderdan bunu geçireceğim. Biraz bir kaynatalım. Kaynamaya başladı. Biberimize de bir bakalım. Bakın o da şimdi kaynayacak. Şöyle bir karıştıralım. Evet, devam etsin. Evet, domateslerimiz gördüğünüz gibi pişti.
Gördünüz mü? Bayağı bir yumuşadı. Şimdi blenderdan ben bunları çekeceğim. Şöyle bir kapatalım altını. Hemen blenderımızı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen parçalandı. Hemen robotumuzu, blenderımızı çıkaralım. Kenara alalım. Şimdi bakalım biberlerimiz ne yapıyor. Gördüğünüz gibi onlar da sirkede kaynıyor. Başladılar kaynamaya. Şöyle bir karıştıralım. Devam etsin kaynamaya. Evet, biberlerimizi sirkede güzel bir kaynattık. Bakın yeşil kalmadı. Tamamen sarı rengini aldı. Şimdi sosunu vereceğiz. Şimdi sosu da böyle döküyoruz üzerine. Şöyle her yerine. Tabii ki de karıştıracağız da. Döküyoruz. Hiç kalmayana kadar döktük. Sosu biberlerin üzerine döktük. Domates sosunu. Şöyle onunla da karıştıralım. Şimdi sirkeli suda domatesler de kaynasın. Domateslerin lezzetini biberler içine alsın. Şöyle biraz kaynatacağız yine. Bu arada biraz sarımsaklarımdan doğrayacağım. Hepsini doğramayacağım. Biraz şöyle sarımsak da doğruyorum içine. Sarımsak lezzeti girsin. Evinizde maydanoz falan varsa koyabilirsiniz. Şu anda bende yok. Hepsini doğramayacağım. Çok azını doğradım. Çiğden doğrayacağım. Üzerine kalanlarını pişmesini istemiyorum ki lezzeti daha da artsın. Şöyle bakın. Karıştırıyoruz. Çok az tuz atabiliriz. Fazla değil. Şöyle çok az. Tuz önemli değil. Turşu ekşi olması lazım. Turşumuzun üzerine şöyle biraz da sıvı yağ dökeceğiz. Şöyle gösterelim. Kup çay bardağını doldurmadım. Yarım yeterli. Onu da döküyorum. Evet. Onu da verdim. Şöyle yine karıştıralım. Oh, çok güzel oldu. Allah, bunu kahvaltınızda bile yiyebilirsiniz. O kadar güzel oldu yani. Ekşisini bir kontrol edelim. Şöyle. Bakın şimdi. Kaynasın. Şöyle biberler sosunu içine alsın. Sirkeyi aldı biraz. Biraz da sosu alsın. Eğer ekşi az gelirse biraz daha şimdi ilave edeceğim. Bir iki tıkırdasın diye bekliyorum. Arkadaşlar iyi gibi. Bu şekilde bir iki dakika kaynatacağız. Ve sosu biberler içine alsın. Çok güzel oluyor. Bu turşu şipşak. Böyle işte hemen kolayca çıkın. Yaz turşusu, acil durum turşusu ne derseniz deyin. Bir iki de acı biberiniz varsa daha da lezzetli olur. Azıcık tuz daha atacağım yani. Çok az geldi gözüme tuzu. Birazcık tuz daha ilave ettim. Böyle karıştırıyorum. Ve sosta biraz kaynatıyoruz. Şu sosuna ekmeğinizi bandıra bandıra bu turşuyu yiyeceksiniz. O kadar lezzetli. Yani şu sosun güzelliğine bakın. İşte böyle kaynatmamızın amacı lezzeti biberlere geçsin sosun.
sirkeli sosun. Şimdi yeterli olur gayrı. 2 dakika falan kaynattık mı yeterli. Şimdi ocağı kapatıyorum. Bakın yeterli oldu artık. Bu kadar pişmek yeterli. Yumuşattık biraz. Kaynadı sirkede. Artı sosla birlikte kaynadı. Bu hazır. Şimdi kalan sarımsakları içine doğrayacağız. Birazını kaynarken doğradık. Birazını da şimdi durdurunca ateşi doğruyoruz. Soydum, hazırlamıştım buraya ben. Hemen onları da doğruyoruz. Sarımsaklarımızı da doğradık. Şurada bir kafa, 1,5 baş sarımsak vardı benim. Onları da doğradım. Şöyle onları da karıştıralım. Lezzeti girsin içine. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Başka bir şey yok. Turşumuzu hazırladık. Şimdi soğutacağız ve 2 saat bekleyeceğiz. Tamamen soğuyacak. Sosların içine biraz daha alacak. Sarımsağın kokusunu alacak. Daha sonra servisini yapacağız. Haydi bakalım. Turşumuzu 2 saat beklettim. Tamamen soğudu. Şimdi tabağıma koyacağım. Bakalım nasıl olmuş, siz de görün. Hemen şöyle tabağıma koyacağım. Şöyle alalım bakalım. Neyse, kaşığımız küçük geldi. Ne kadar güzel turşu hazırladık hep birlikte. Umarım siz de bu turşuyu yaparsınız. Evet, gördüğünüz gibi servis tabağına turşumdan koydum. Süper oldu yalnız, var ya. Çok güzel turşu hazırladık. Şipşak. 2 saat sonra yiyebilirsiniz dediğim gibi. 2 saatte soğuması için. Başka bir şey değil. Tamamen soğudu. Şu anda hazır. Turşumuzu hazırladık. Domates soslu biber turşusu. 2 saatte yenmeye hazır olan turşumuzu hazırladık. Bu turşuyu kahvaltılarda dahi tüketebilirsiniz. O kadar lezzetli. Bir de içine acı biber atarsanız lezzetine de lezzet katacaksınız. Şöyle bir tadına bakalım. Bakalım, bir tanecik hemen alıyorum. Vallahi süper olmuş. Dediğim gibi acı biber girse çok daha güzel olur. Tabi herkes yiyemez. Yiyecek olanlara söylüyoruz. Yapın, deneyin derim. Size kolay, basit bir turşu tarifi verdim. Yaz aylarında hazırlayabileceğiniz, günlük yani. Hemen bugün yap, bugün ye, yarın ye. Az olarak yap. İsterseniz çok yapın. Kavanozları sıcak sıcak doldurun. Daha sonra kışın tüketebilirsiniz tabii ki de. Öylece durur, hiç bozulma yapmaz. Umarım sizler için hazırlamış olduğum domates soslu biber turşusu tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız, hazırlarsınız. Videomu bitirmeden önce her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de tabii ki bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açarsanız en güzel videolarımdan hemen haberiniz olacak. Haydi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.